Bu gece uyuyamayacaksın çünkü birazdan duyacakların aklını başından alacak. Endonezya'nın gizemli Toraja topraklarında ölüm bile ölmemiş. Burada insanlar ölünce gömülmüyor. Yıllar boyunca evlerinde ağırlanıyorlar. Her yıl mezarlar açılıyor, ölmüş bedenler çıkarılıyor, temizleniyor, giydiriliyor ve ölülerle birlikte kutlamalar yapılıyor. Evet, yanlış duymadın. Burada ölüm bir son değil, yepyeni bir başlangıç. Ben de her yıl yapılan bu çılgın, kan donduran, nefes kesen ritüellere katıldım. Hazır ol çünkü birazdan hayat ve ölüm kavramın yerle bir olacak. Ayrıca sizlere daha fazla video paylaşabilmem ve seyahatlerime destek olmanız için videonun altında bulunan teşekkürler butonuna tıklayarak istediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Şimdi işte bu Toraja kültürünün en ilginç olduğu yere geldik. Gördüğünüz yerler mezarlık dostlar. Burada fotoğrafı da var. Yukarıda gerçek kafatallarından var. İnsanların mezarları buralar. Buradaki mağaralara koyuyorlar ve görüyorsunuz burada gördüklerinizin hepsi insan kemikleri. Görüyorsunuz bunların hepsi kemik. Kafatası, kemikler var. Buraya da kafataları koymuşlar. Bakın çene falan var burada. Dişleri var. Burada tüylerim diken diken oldu. Kafataları, her şey var burada. Ya bu Toraja kültürü çok ilginç. Bu Toraja kültüründen biraz size Allah. Allah. Korktum. Vallahi korktum görünce. Bir an kalbim kalktı abi. Şu an mezarlığın içinde geziyorum. Yani şuraların içinde mezarlar var. Ve bakın burada kilitlemişler. Ve buradan daha fazla yol yok. Burada ölen insanları dünyada normal olduğu şekilde gömmüyorlar. Yani normalde bir insan öldüğünde o bir gün veya 2 gün içinde cenazesi yapılır ve toprak altına gömülür ama bu Toraja bölgesinde böyle bir şey yok. Burada Toraja'daki insanların öldüğüne inanmıyorlar. O sadece hasta oldu diyorlar. Bitkisel hayata girdi veya komaya girdi gibi düşünebilirsiniz. Aslında hani ölüyor o insan ama burada öldüğüne inanmıyorlar. O hasta oldu diyorlar. Ta ki sen ne zaman bilirsin burada mağaraya, buralara gömersin. İşte ancak o zaman öldüğüne inanıyorlar. Burada cenaze yapmak çok pahalı. İnsanların cenaze yapmaya paraları yetmediği için yıllarca evlerinde cesetlerle beraber yaşıyorlar. Kokmasın ve ceset çürümesin diye özel maddeler sürüyorlar. Minimum 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl kadar aynı evde cesetlerle beraber yaşıyorlar. Neden? Çünkü burada cenaze yapacağınız zaman burada şatafatlı, büyük, pahalı bir cenaze yapmanız gerekiyor. Burada özellikle bufalo ineklerini kurban vermek gerekiyor. Ne kadar zengin bir aileysen o kadar çok bufalo ineği kesmen gerekiyormuş ve hayır olarak dağıtman gerekiyormuş ve burada bir bufalo ineği kesmek veya bir cenaze yapmak minimum $5.000'dan $10.000'dan başlıyor. Buradaki insanların da $5.000, $10.000, $20.000 paraları olmadığı için bu parayı biriktirene kadar cenazeyi evlerinde bekletiyorlar ve cesetleri giydiriyorlar, takım elbise, güneş gözlüğü, şapka takıyorlar, evlerine yatağına yatırıyorlar, her sabah kahvaltısını götürüyorlar, sigara falan da götürüyorlarmış, ikram ediyorlarmış. Yani öldüğüne inanmıyorlar. Mağarada yürümeye devam ediyoruz. Örneğin bakın burada öldüğünde maddi olarak güçlü birisi varmış ki burası. Yani parası varmış. Bakın burası bir dağ yani. Ve burada bir mağara açmışlar. Burayı delmişler ve cesedi buranın içerisine koymuşlar. Size tüyleriniz diken diken yapacak bir şey söyleyeyim mi? Ortalama 2 veya 3 yılda bir geliyorlar burada cesetleri çıkartıyorlar. Ve şehrin içinde gezdiriyorlar cesetleri. Ve buradaki mağarada buraya da bir yer yapmışlar. Burada da ceset var bir tane içerisinde. Ve şu yukarılarda bakın 2 tane kafatası görüyorum. Yani parası olmayan cesetleri buraya koymuşlar. Tabii yıllarca burada hayvanlar, böcekler, kuşlar gelip cesetleri yiyorlar. Varlıklı olanları da bu içerlere koyuyorlar. İşte 2-3 yılda bir gelip mezarı açıyorlar. Cesedi çıkartıp şehrin içinde gezdiriyorlar. Ondan sonra temizliyorlar cesedi, yıkıyorlar, temizliyorlar, kıyafet giydiriyorlar ve gelip tekrar buraya koyuyorlar ve böyle bir mağaranın içindeyiz. Size bir başka ilginç bir bilgi daha vereyim. Bebekler için bu uygulama yapılmıyor. Böyle küçük 3 aylık, 5 aylık, 1 aylık, 8 aylık ölen bebekleri böyle gelip buralarda bırakmıyorlar. Onları ise yukarılarda şu an burada göremiyorum ama ağaçlar var. Ağaçları kesmiyorlar da gövdesinde bir yerde bir oyuk yapıyorlar. Bebekler tabii küçük olduğu için ağacın içine koyup kapatıyorlar. Ağacın içinde bebek mezar oluyor. Ağaçların içerisinde bebeklerin mezarı var. Yani Toraja kültürü öğrenilecek ve keşfedilecek çok enteresan şeyleri var. Hepsini beraber göreceğiz dostlar. Ve burada sanırım yolun sonuna geldim. Burada bir sürü sarkıtlardan, şeylerden var. Şu an gerçekten tüylerim diken diken oldu. Şöyle bakar mısınız? Asıl mezarların olduğu yere geldim. Şunlar, şu gördüğünüz hepsi
tabutlar bunlar. Gelip buralara cenazeleri koymuşlar. Bakar mısın mesela şuraya kuklalardan yapmışlar. Yani bu bir mesela tabut. Bunun içinde işte insanlar var. Fakir bir insan olarak öldüysen sonun bu şekilde oluyor. Bu bir tabut. Bir ağaç gövdesinin içinde yapmışlar yani. Ve burada bakın kafatası var. Kemikler var, kolları, bacakları. Kim bilir kaç yıldır bu tabut burada. Ağaca gömmüşler yani ağacın gövdesinin içini mezar yapmışlar. Cesedi koymuşlar ve ceset çürümüş. Burada kemikler ne hale gelmiş. Toraja bölgesinde Endonezya'da fakir olarak vefat edersen yıllar sonra geleceğin durum bu şekilde. Burada da bakın başka bir kafatası ve kemikler var. Gerçekten çok ilginç ötesi bir yerdeyim. Bakın şurada işte tabutlar bunlar ve tabutlar açılmış. İşte burada mağaralarda buralara koyuyorlar her şeyi. Şuna bakın burada da bir sürü yine insan kafatası ve kemikleri mevcut ve görüyor musunuz? Mesela kafatasının ağzına bir sigara koymuşlar. Burada da sigaralar var. Sulawesi adasına geldiğimden beri ömrümde görmediğim kadar sigara içme oranı gördüm. Burada sigara içmeyen bir tane insan bulamazsınız. Ve burada sigara o kadar çok kullanılıyor ki burada insanlar öldükten sonra bunlara gelip ikramlarda bulunuyorlar. Cenazeler evlerde 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl bekletildiği zaman her sabah kahvaltı götürüyorlar cesede ve yanında bir tek sigara da veriyorlar. Burada inanılmaz derecede sigara bağımlılığı fazlasıyla var. İkram olarak cesetlere sigara bırakmışlar ve burada her yerde kırılmış kafatalarından ve tabutlardan var. Burada cenazeler bir günde bitmiyor. Ortalama 5 ila 7 gün arasında cenazeler burada sürüyor. Her gün düzenli olarak burada farklı bir olaylar yapıyorlar ve ne kadar zengin olduğunu göstermek için bufalo ineklerini kesiyorlar. Her gün farklı bir seremoni yapıyorlar. Birinci gün farklı, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün her gün farklı farklı olaylar yapıyorlar. Seremoniler hepsi bitince bu taraf yerlere gelip mağaralara bırakıyorlar. Ve etrafı da gayet de güzel ama böyle yemyeşil doğal güzelliklerin olduğu yerler. Parası olanlar da işte gelmişler bu tarz yerlerde ev yapmışlar. Başka bölümdeki cenaze evleri daha yakınına geldik. Bunlar traditional evlerden. Örneğin bakın burada da cenazesi bulunan kişinin fotoğrafı burada. Bu içeride cenazesi var. Demek ki bu ablamız vefat etmeden önce varlıklı birisiymiş. Ki böyle bir yer yapmışlar ona. Böyle yukarı çıktıkça dağların zirvesine çıkıyorsun. Ve her yerde mezarlardan var burada. Ah Toraja kültürü, tüylerimi diken diken yaptın. Bakın bu geldiğim yerde de çok önemli bir şey var. Bu tarz evler var. İnsanların ise yaşadıkları evler bunlar. Cenaze işlemlerinde ne kadar zenginsen o kadar çok bufalo ineği kesiyorsun. Bufalo ineklerinin kafasını alıyorlar ve yaşadıkları evin girişine bu şekilde asıyorlar. Bakın burada da mesela gerçek bir kafatası var. Dişleri falan burada. Bir ineğin yani boynuzlarıyla beraber şeyi var yani kafatası var. Burada da boynuzları ve diğer hayvanın bölgelerinden var. İşte Toraja kültürü böyle bir şey. Yani bu gördükleriniz öyle tahta ağaç falan değil. Gerçek ineklerin kemikleri yani bakın. Ve böyle yerlerde yaşıyorlar. Bu evin sahibi demek istiyor ki ben varlıklı ve zengin birisiyim. Ben zamanında yakınımın cenazesini yaptım, parasını ödedim, birçok inek kestim, bütün köyün karnını da doyurdum. Mesajını vermiş kısacası. Bakın burada benim dikkatimi çeken bir tane inek kafası yapmışlar. Düşmüş. Onu şuraya asıyorlardı. Burada düşmüş, kopmuş. İşte demek ki varlıklı birisiymiş. Burada zamanında cenazesi yapıldığında onlarca bir sürü inek onun için cenazesine kesildiğinde kesilen ineklerin bir tanesinin başını alıp buraya koymuşlar. İşte orada düşmüş. Bakın burada da bir tane kafadan var. Burada böyle kafa yapmışlar. Evleri çok ilginç ya. Bakın burada da yine bir inek kafasından var. Cenaze evleri işte böyle yerlerin içinde cenazeler var. Bir tane bufalo ineğinin heykelini koymuşlar buraya. Yani burada zenginlik bufalo ineğiyle karşılanıyor. Yani kaç para sahibi olduğun önemli değil de cenaze zamanında önemli olan sahip olduğun parayla kaç tane bufalo inek kesebiliyorsun kardeşim. Önemli olan bu. Yani fakirsindir bir tane inek kesiyorsundur. Zenginsindir 20 tane inek kesiyorsundur. Ve bir ineğin maliyeti de burada bir 5.000 dolar falanmış yani. Düşünün bir 10 tane inek kesmek 50.000 dolar. Zenginsen bunu yapacaksın yani. Böyle enteresan. Yani böyle inekleri burada kesiyorlar işte. Burada da cenaze evlerini böyle yapmışlar burada. Şurada kuklalardan var. Zaten gerçek mezarları gezdiğimizde videonun en başına orada kuklaları görmüştük. Yani ölen yerlerde işte cenaze sahibine benzeyen kuklalardan yapıp asıyorlar. Hello, how are you? Burada da yerliler var. Burada böyle kuklalar yapmışlar. Çok güzel gözüküyor ama bayağı gerçekçi. Oo, bayağı gerçekçi yapmışlar. Çok iyi yalnız. It's very good my friends.
Baya gerçekçi. Çok sağlam ötesi. Allah helal olsun. It's very good business my friend. You are really professional. I make here. Vallahi bak burada yapıyor abi. It's for souvenir. I make. Ya my friend congratulations ve içeride de burada bir sürü var. Abo. Also. Şunlara bak abimizin yaptığı şeyler. İşte bunlar cenazeler için. Bir de abi yani onu geçin de ne kadar gerçekçi, şuna bak. Çok iyi. Ve bunları ağaçlardan falan yapıyorlar. Abi valla gece bunları görsem korkarım. Zaten sabah videonun başındayken bir yerde görmüştüm. Zaten korkmuştum. Muhteşem ötesi gözüküyorlar. Videonun en başında da bir mağarada gerçek cenazeleri görmüştük ya. Burada biraz simgesel olarak yapmışlar. Ve şu yukarıya bakın. İşte dağı delip burada mağaralar yapmışlar ve şurada gerçek cenazeler var. Burada da görüyorsunuz. Yani dağda mağaranın içine cenaze yapmışlar. Burada gözüküyor. Tırmanıyorum, bakın burada işte cenaze var ve cenazenin kapısında haç sembolü var. Onun yanında bir de inek sembolünü koymuşlar. Şurada gördüklerinizin hepsi cenazeler. İşte buralara koymuşlar cenazeleri, ölen kişileri. Şunların içlerine falan da koyuyorlar. Burada da bakın bir tabut var. İşte yani maddi imkansızlıktan dolayı cenazelerini bu şekilde tabutu yapmışlar. Buraya bırakmışlar. Haçı koymuşlar. İşte üstüne yazılar, fotoğraflar, şeyler koymuşlar. Ve burada terk etmişler. Üstüne çanta koymuşlar. Görüyorsunuz, sırt çantası. Burada eşyalar falan var. Çünkü dediğim gibi buraya sık sık geliyorlar. Yani bu kişilerin işte öldüğüne inanmıyorlar. İnanmak istemiyorlar. Hasta diyorlar. O yüzden yani buraya geliyorlar. Sürekli mezarından çıkartıyorlar. Kıyafetlerini değiştiriyorlar cesetin. Güneş gözlüğü, şapka falan takıyorlar. Sigara ikram ediyorlar. Yemek getiriyorlar falan. Yani böyle ilginç kültürler burada. İşte bir mezar var karşımda. Böyle yerler. Yukarıda tabi sembol olarak kuklalardan koymuşlar. Bu gördüğünüz bir kaya değil, burası bir mezarlık. Burada gördüğünüz her delikte farklı bir ceset ve mezar var. Burada Toracalıların vefat eden yakınlarını toprak altına gömmüyorlar ve geliyorlar buradaki kayaların içine gömüyorlar. Cenaze işlemleri 5 ila 7 gün arası sürüyor. Her 3 yılda bir buraya geliyorlar. Manene isminde bir ritüel yapıp cesetleri mezarlarından çıkartıp cesetleri temizleyip kıyafet giydirip tazeleyip cesetleri tekrardan içeri koyuyorlar. Bu 3 yılda bir yapılıyor ve ben de bu 3 yılda birki anı yakaladım ve şu an buradayım. Bakın burada da mezarların kapısının hepsi açık. Vefat eden kişilerin fotoğraflarını da koymuşlar. Cesetlerin yattıkları yer buralar. Böyle yerlerde cenaze işlemlerini yapıp mezara gömüyorlar ve burada da tabutlar da var. Ama buradaki tabut boş ve bir sürü eşya da var burada. Buradaki tabutların boş olması sebebi cesetlerin 3 yılda bir yıkanıp temizlenip tekrardan yerine konması. Burada cesetlerin yıkama işlemleri yarın sabah yapılmaya başlanacakmış. Bu gördüğünüz sarı renkli şeyler birer ceset. Burada cesetlerin hepsini şu an şu kayalardan çıkarttılar ve burada şu an hazırlıyorlar. Yarın burada yıkama işlemini yapacaklar. Örneğin burada da bir mezar yeri var. Burada da içeride bir sürü tabutlar var. Şu an benim gördüğüm 4 tane tabut var içeride. Bu abilerimizin yakınları olması lazım. Yarın sabah 8'de bu cesetleri açacaklar ve yıllar içinde cesetlerin biraz da olsa çürümüş hallerini göreceğiz ve o cesetlerin yıkanış hallerini, yeniden cenaze için hazırlanış hallerini keşfedeceğiz. Ritüelin ismi Manene isminde bir ritüel. Şimdi cesetlerin çıkartılıp Manene ismindeki ritüelin yapılıp ceset yıkama yerinden ayrıldım ve yollarda giderken dağların arasında kayboldum ve böyle güzel manzaralı cennet gibi bir yere geldim. Vallahi etraf yemyeşil. Burada Toraja'nın geleneksel evlerinden var. Bu gördüğünüz sivri uçlu çatıların olduğu evler Toraja halkının, Toracalıların geleneksel evleri. Bu tarz yerlerde yaşıyorlar. Yani yaşadıkları evler böyle yerler ve aynı zamanda cenaze olayları da çok ilginç. Her gün farklı bir olay yapıyorlar ve bu geleneklerin 5. ve 6. günlerinde bufalo ineklerini katlediyorlar ve örneğin şurada parmağın ucunda bakın bir tane bufalo ineğinden var, oraya bağlamışlar, zincirlemişler ineği ve kurban edilmeyi bekliyor. Ve şurada da ilginç dikili taşlardan var. Biraz burayı gezelim. Yani bu mimari benim inanılmaz derecede hoşuma gidiyor.
Bakar mısınız ya, çok tatlı görüntüleri var yani, benim güzel, hoşuma gitti. Burada da böyle doğal dikili taşlardan var bir sürü. Aynı zamanda bu dikili taşların içine de bakın çok güzel bir sanatsal çalışma yapmışlar. Burada bir tane ablamızı yapmışlar. Herhalde zamanında burada yaşayıp vefat eden birisi olabilir ve onun anısına yapılmış olabilir. Ama sonuç olarak sanata bakar mısınız ya? Şöyle bir kayayı yonta böyle bir şekilde getirmek. Etrafta böyle burada yaşıyorlar. Bir tane kardeşimiz çıktı oradan. Hiç turistik olmayan lokal bir yer burası. Hello. Burada bir abimiz varmış ya. Bir selam verelim. Sıcakkanlı insanlar. How are you? Good, nice to meet you. Nice to meet you. Abimizin yüzünün yarısı felçli. Sigara istiyor da I don't have. Sorry, I don't have. Burada Toraja'da şöyle bir kültür var. Burada sigara içmeyen bir tane insan yok. Herkes sigara içiyor arkadaşlar. Yani ömrümde gördüğüm en çok sigara kullanılan ve bağımlılık olan yeri burası. Burada genelde bir yerlere misafir olarak gittiğin zaman hani bir yabancı olarak sigara ikram etmen gerekiyormuş da. How are you? Good morning. Burada da Torajalı abimiz var. Yeah. My name is Mert. What is your name? Tidak tahu. Bugün burada cenaze yıkama işlemleri yapılacak. Manene isminde bir ritüel bu. Bir deliklerin içinden mezarları çıkartacaklar. Hepsini açacaklar. Cesetlerin hepsini tek tek temizleyip yeni kıyafetler giydirecekler. Bir ritüel yapıp cesetleri temizleyip mezarları geri koyacaklar. Dağın içine delik açıp böyle bir mağara yapıyorlar ve buranın içerisine gömüyorlar. Burada bufalo ineğinin sembolünü koymuşlar. Çünkü inek burada. Çok kutsal, cesetlerin hepsini çıkartacaklar. Birazdan üst taraflarda da mezarlar var. Bu uygulama 3 yılda bir yapılıyor burada. Buradaki bambular sayesinde burada ayaklardan basarak çıkıyorlar ve mezarları koyup çıkartıyorlar. How are you, my friend? Bisa bahasa Indonesia. Indonesia, Sulawesi for travel. Yeah, I come here for explore your culture. But you don't speak English. Anlamıyorlar. Burada Endonezya'da bakın şimdi çok ilginç bir kültür var. Bir yabancı olarak insanların cenazelerine geldiğinizde burada hediyeler getirmeniz gerekiyor. Özellikle yabancılardan sigara talep ediyorlarmış. Bize sigara getirin diyorlarmış. Başka istekleri yok. Ama yanımda sigara aldım. Do you smoking? You are smoking. Yes. Thank Burada you. sigara. Yeah, no problem. Terima Brother. kasih. I give everyone. My friend. Cigarettes. Al abi. Marlboro aldım size. Marlboro. Yes. Burada böyle eğer bugün buraya gelirseniz yabancı olarak yanınızda bol bol sigara getirin ve tanıştığınız insanlara ikram edin. Yani sigara ikram etmeyenleri saygısız olarak görüyorlarmış diye duydum da öyle, yani bazı insanlar öyle düşünüyorlar. Olabildiğince burada sigara ikram etmek onları en mutlu eden şey yabancılar tarafından. Yak abi, yak cigara, yak bir cigara abi. Marlboro. Yo, Marlboro. Ya Marlboro good. Özellikle Marlboro aldım gelirken onlara. Ve burada arkada gördüğünüz yerlerin hepsi de mezarlık. Buralarda da hep böyle mezarlar var. Dağları, her yere oyuyorlar. Abimiz beni şimdi mezarına getirdi. We want to smoking. Saya Ha, sigaret. Ha, sigara içtim. Cigarette, yeah. Ha, you want smoking? Yeah, Yeah, take bro. Take it, no problem brother. Saya warna ini. Benden bir tek daha sigara istedi. Şuradaki kişi bir yakınının mezarıymış. Mezarlarda olan yani yakınlarına sigara ikram ediyorlar. Şu an tırmanıyor ve yakınına şimdi sigara ikram edecek. Ve sigarayı şimdi oraya koydu. Vefat etmiş yakınına sigara ikram etti. Yani ben de şu an bu şekilde bir hayır işlemiş oldum. Toraja kültüründe sigara çok önemli. Çok kutsal bir şey. Böyle ilginç bir ritüele katılmış oldum. Your father? Father. Yes. Babasıymış. Babasına bir dal sigara verdik. Ikut saya. Bir kutsal ya. Okey. Ya. Sini. Okey. Jalan-jalan. Yalan. Ya, Yalan. yalan. Okey. Yalan. Ya, okay. Ne dedi hiçbir şey anlamadım ama seni bir yere götüreyim mi gibi dediğini anladım. Dedim fark etmez gidelim. Burada dağ yoluna girdik. Bayağı yokuş üstü yerlere yürüyoruz şu anda. Abimizin belinde de bir bıçak var. Dayı mutlu ya, yaktı sigarayı. Sigarayı yaktı, mutlu. Cigarette. Sigaret. Yaktı Marlboro'yu. Keyfi yerinde abimizin. Marlboro. Marlboro süper. Abimizin yüzü güldü nasıl da. Böyle evlerin olduğu bir yere geldik. Your house? Sini, kita terus. You sleep here? Iyo. Galiba abimizin yaşadığı eve geldik şimdi sanırım. Etrafta bayağı bir sisli. Hello, good morning. Geleneksel Toraja evlerinin olduğu bölüme geldik. Burada insanlar yaşıyorlar böyle yerlerde. Abimizin evini
ziyaret edeceğiz galiba. Ya. Ya. Abimizin evi şurasıymış. Şuradaki yermiş de sistem gözükmüyor şu an. Burada da başka yaşayan insanların evlerinin bölümleri var. Bakın burada bir okula geldik. Burası bir okul. Çocuklar var burada. Dersi bastık. Hello. Çok güzel ya. Bye bye. Çok tatlılar ya. Nice to meet you. My name is Mert. You are so beautiful. Çok tatlılar ya. Çok tatlı çocuklar var burada. Okulu bastık. Bye bye. Böyle giderken bir baktım çocuklar var, okul var. Dedim sınıfı bir basayım. Derstelerken sınıfı bastım bir anda. Hepsinin yüzü güldü. Yabancıları burada çok seviyorlar. Ve şimdi geldik. Bu da mahallenin bekçisi. Ve abimizin evine geldik. İşte abimiz burada yaşıyormuş. O klasik geleneksel evlerden. Ablamız var orada bir tane. Hello, how are you? Nice to meet you. Bye bye. Tabii şaşırdı abla beni buraya. Hiçbir yabancı gelmez buraya normalde. Özellikle abimizin evine şaşırdı. Your house. Yeah. Burada da inek buffalo. Boto. Buffalo. Buffalo. Mö. Kerbau. Kurbao. Buffalo. Yo, kerbau. Burada da böyle buffalo ineklerinin boynuzlarından var. Burada cenaze zamanlarında buffalo ineklerini kesiyorlar. Ve sonra boynuzlarını evlerinin girişine asıyorlar. Abimizin yaşadığı mahalle böyle yer. Abimiz sağ olsun bana evinden kahve yaptı getirdi. Kahve içelim dedi, bana kahve ısmarlıyor sağ olsun. Bakın bir tane sigara hediye ettim. Nerelere geldik onu. Ben de sana dur sigara vereyim abi. Ben de dur kahve yaptı o kadar. Ben de bir sigara vereyim sigara. Sigara ver diyor. Buyur abi sigara. Thank you. You're welcome my friend ya, no problem. Burada şimdi bir tane kız geldi. Amcası oluyormuş bu abimiz onun. Benim telefon numaramı aldılar. Abimiz dedi WhatsApp'ın var mı dedi. İletişimde kalalım gibisinden. Numaramı verdim. What is your name? Berta. Nice to meet you Berta. Ailecek yaşıyorlar burada işte. Money. Yeah, man. Take it. Thank okay. you. Yeah, no worries. Thank you. Yeah, you're welcome. Bir de cebimde para vardı 50.000 rupi. O da yaklaşık kaç para yapıyor? 3,5 Amerikan doları falan yapıyor. Yani 100 Türk lirası falan. Cebimde duruyordu şöyle ucundan çıkmış. Paran düşüyor dedi. Ben de çıkarttım al dedim senin olsun dedim. Okay, no problem. Good. Terima. Thank you. You're welcome my friend. Ya abimize destek oluyorum işte sigarasını veriyorum. Şimdi 3,5 dolar yani bir 100 Türk lirası falan cebimden düşmüş. Uyardı beni al paran düşmüş cebinden diye de. Al dedim senin olsun o zaman. Şimdi aşağıya cenaze bölümüne indim. Bayağı bir kalabalık olmaya başladı burası. Artık yavaş yavaş başlıyor. Yere mavi muşambayı serdiler. Birçok kişi şimdi çıktı yukarıya. Burada şimdi cesedi çıkaracaklar. İplere bağlıyorlar. Ve burada birçok insan gücüyle bu bambudan yapılmış merdivenden cesedi indirecekler. Hello. You speak language Turkish. Yeah, Turkish language. Okay, yeah. I speak English, but in my I talk Turkish in my videos. Oh yeah. Yeah, I'm taking videos for Turkey. Maybe guide you by guide ya. Terjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Toraja. I translate like it. Ya okay. Okay. Maybe I can write subtitle, Indonesian subtitle, Yeah. and you can read. Ya. İşte cesedi mezardan çıkarttılar ve cesedi indiriyorlar aşağıya şimdi burada el birliğiyle. Birçok insan çalışıyor burada. Ceset geliyor. Şimdi ikinci cesedi çıkartıyorlar aynı mezardan. İnsan gücüyle ikinciyi getiriyorlar. Ve şuraya koyacaklar. Fotoğrafını da koydular oraya. Ve cesetleri bu şekilde işte gömüyorlar ve çıkartıyorlar. Ya tay, tay, ya. Tay. Pak. Ya.
Şu an tabutları temizliyorlar, tozunu alıyorlar. 4 tane çıkarttılar. Kaç tane çıkacak bilmiyorum. Hala çıkartmaya devam ediyorlar. Bir tane daha gelecek yukarıdan şimdi. 5. ceset geliyor yukarıdan. Son ceset indi. Kafatası burada. Mau pakai peti atau mau ditulis? Mau diganti petinya? Ah, kita bungkus aja dulu. Tabutu açmaya başladılar. Açıyorlar tabutu. 5 tane ceset var önümüzde. Bütün cesetleri şimdi gözümüzle göreceğiz. Tabutlar açılıyor 3 yıl sonra. Palu-palu dikit Ada alat bang mau? Rusak. Awas, awas. Tuh, lawan. Iya, iya, iya. Tanpa pisau aja bisa. Şimdi cesedi tabuttan dışarı çıkartıyorlar. Temizleme işlemine başlayacaklar. Onun için şu an burada temiz çarşafları, battaniyeleri yere koyuyorlar. Cesedi tabuttan çıkartıp tazeleyecekler. Şu an hazırlık yapıyorlar. Kat kat battaniyeler koyuyorlar üst Yo, üste. ini Toraja mana nih? Toraja mana nih? Cesedi çıkarttılar tabuttan ve temiz yere getirdiler şimdi. Pakalolo lang ang milupi. Şimdi bağlıyorlar iplerle. Tabi deh. Alatang ya, teman main. Tulis dia ini tolong dulu. Tak pala. Oh, pajung nih. Bukan. Itu. Bu ceset 42 yıl önce ölmüş. Bunun temizleme işlemlerini yapmadılar. Yani kıyafetlerini değiştirmediler. Çünkü tehlikeli, çünkü kemikler kırılabilir diye. O yüzden daha genç olan cesetlerin kıyafetlerini değiştirecekler. Bu eski olduğu için, riskli olmadığı için, riskli olduğu için bunun sadece battaniyesini, tabutunu değiştiriyorlar. Kemikleri kırılabilirmiş diye. Şimdi cenazeden ayrıldım. Bitti oradaki olay. Yani kıyafet değişimi, ceset temizleme olayı yapmadılar. Yani bu olay tamamen o hani vefat eden kişilerin şu an hayatta olan ailelerinin kararına bağlıymış. Onlar isterse açtırıyormuş tabutu, istemezlerse açtırmıyorlarmış. Kıyafet değişimi falan onlar yapıyorlarmış. 5 tane ceset çıkarttılar benim olduğum yerde. Bir tanesini açtılar, gösterdim. Kıyafet değişimi yapmadılar, ceset çok eski, riskli diye. Diğer tabutları da açmak istemediler. Ve olabildiğince sizlere Toraja kültürünü, buradaki cenaze olayları, dünyanın en farklı cenazeleri, bunları canlı canlı göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar.